masrafı hiç bitmiyor, hiç. San Francisco'ya gelinir de Silikon Vadisi'ne uğranmadan gidilir mi? Gidilmez. Haluk da dedi ki bir drone uçurayım da bari Alcatraz'a gidemiyoruz. Bari Alcatraz'a bir gidip gelelim. Bize yaramadı. Kesinlikle yaramadı. Dün akşam gelirken gene şanzıman bozuldu. Ya bu Haluk'ta bir iş var ya bu arabada bir iş var ve gene aynı şey. Geri vites şanzımanı birebir aynı şey. Neyse ki bu sefer... Sıkıntı bende. Kesinlikle bence de Haluk'ta. Haluk şanzıman dağıtan Haluk. Neyse ki Allah'tan bu sefer daha önce EMCO'da yaptırmıştık. EMCO bize 18 ay veya 18.000 mil garanti vermişti. Bir tane EMCO bulduk gittik. Onların dükkanı küçüktü. Bizim araba oraya sığmadı. Bizi Morgan Hill diye bir yere yolladılar. Buraya geldik. İşte buradaki dükkan büyük ama onlar da içeriye sokamadılar. Geri gidemediğimiz için yine biraz fazla ağlak yaptık. Normalde biraz geç alacaklardı. Bugün aldılar, çıkartıyorlar ve yapıyorlar. Yes, this is the guy that helps us. Thank you. Roman, thank you. Tabii bizim başımıza bir iş geldiği zaman bu işin cuma günü gelmemesi gibi bir ihtimal olmadığından bugün gene cuma. Cumartesi pazar çalışmayacaklar ama en azından dediler ki çıkartalım ve hızlandıralım işi. Ve şu anda söküyorlar. Biz burada onların kapısının önünde yatacağız. Aslında içeri alabiliyorlardı. Kapı büyük ama buradan döndürürlerken tam döndüremeyiz diye korktular. Şimdi sökecekler, indirecekler. Burada kalacağız. Zaten karşıda bir Safeway var. İşte sinema var, restoranlar var, bir sürü şey var. O yüzden rahatlıkla kalabiliriz burada diye düşünüyoruz. Cumartesi ve pazarı burada geçireceğiz. Pazartesi günü tamiratı yapılacak. Bir günde yapamayız dediler. Salı günü takacaklar yerine. Burası dükkanların içi. İşte transmission'ımız söküldü. Yani şanzıman. Bu arabanın şanzımanı budur. Haluk buna da gülerek bakıyor. Niye gülüyorsun Haluk bu şanzımanın dışarıda olmasına? Olmaması gerekiyor normalde. Biz tam 4 gün 5 gecedir Morgan Hill'deyiz. Ne yapıyoruz? Şanzımanımız yapılsın gelsin diye bekliyoruz. Bu arada karavanda vakit geçirdik. Çevrede yürüyüşler yaptık. Bekledik ve sadece bekledik. Sağ olsunlar bize EMCO'dan elektrik verdiler, su verdiler. Çünkü bitti. Bu kadar uzun süre dayanması mümkün değil. Ve bugün sabah sonunda transmission'ımız yapılmış ve gelmiş. Yerine takacaklar. Umarım bir aksilik olmaz artık. Transmission dediğimiz işte budur. Yani şanzımanımız. Karavan Cuma gününden beri bu halde duruyor. Ön tekerlekler hafif havada. Önde jacklar var. Biz içinde kalıyoruz. Neredeyiz? Şöyle bir yerdeyiz. Karşıda bir alışveriş merkezi var. Onun arkasında bir alışveriş merkezi var. Yan tarafında bir tane daha var. Yani gezecek dolaşacak çok fazla yer vardı. Burası da EMCO ve EMCO'nun içi. EMCO'lar biraz enteresanlar. Bazıları başından savıyor. Bazıları ilgileniyor. Burası ilgilenenlerdendi. Salt Lake'tekiler de ilgilenenlerdendi. Arada birkaç tane bizi saldı başından ama en azından iyi bir yerlere düştük. Yoksa 5 gündür otelde kalıyor olabilirdik. Otelde kalmak burada biliyorsunuz çok pahalı. Bizim herhalde bir 2 aylık emekli maaşımız demekti. Peki içeride ne yapıyoruz? Evet, içerisi biraz dağıldı tabii bir haftadır aynı yerde olunca. Böyle bilgisayarlar açık. Haluk'unki bir tarafta, benimki bir tarafta. Hafif eğimli bir pozisyonda. Sherlock her zamanki gibi önde yerinde. Böyle oturduk. 4 gün 5 gecedir buradayız. Sefer yapıldı. Bu sefer para ödemedik ve yola düştük gidiyoruz. İstikamet Silikon Vadisi. Çünkü
Bizim dinozor bilgisayarcı orayı görmek istiyor. Nasıl bir yermiş bakalım diye. San Jose'deyiz ve şimdi lastiklerimiz biraz eskimiş. Bugün orada EMCO'da gördüler. Haluk da zaten diyordu ne zamandır değişmesi gerekiyor bu lastiklerin diye. Öndeki 2 lastiği değiştireceğiz ama kullanılmışlarla değiştireceğiz. Kullanılmışlarının bile 2 tanesinin değiştirilmesiyle beraber $400 tutuyor. Şimdi onu ayarlamaya çalışıyorlar. Süslü jant kapaklarımız çıkınca altından çıkan bu. Arabanın masrafı hiç bitmiyor, hiç. Bu sefer yanlış yaptık. Bu sefer bu arabayı almamalıydık. Elinde mesleği olup Amerika'ya gelecek arkadaşlara söyleyeyim. Bakın şimdi yaptıkları işe şurada. Burası bir fabrika gibi bir yerin bahçesi. Adamların kendine ait bir dükkanları bile yok. 2 tane konteyner ofis gibi yapmışlar. Etrafına da birkaç bir şey koymuşlar. Lastikleri işlerine sıralamışlar. Muhtemelen kiraladılar bu bahçeyi. Burada iş yapıyorlar. Normalde Amerika firmalarının hepsi şu anda kapandı. Çünkü saat 6'ya 10 var. Onlar saat 5 hatta 4.30'dan sonra iş yapmayıp çekip gidiyorlar. Ama bu adamlar Meksikalı ve burada çalışıyorlar. Çünkü çalışmak için gelmişler. Durduk yerde akşam saatinde $400 aldılar. Ofis yaptıkları konteyner burası. Şurada bütün alet edevatlarını koydukları yer var. Gelinir de Silikon Vadisi'ne uğranmadan gidilir mi? Gidilmez. Silikon Vadisi demek ne demek? Google demek, Facebook demek, LinkedIn demek, Apple demek. Bunların hepsi şu anda Covid yüzünden kapalıymış. İşlerine girip gezemiyormuşuz. Ama dediler ki bize Google'ın bahçesinde Android heykellerinin olduğu bir yer var. Gidin oraya gezin. Ya dandikten 3 tane heykel ya. Heykelleri şimdi arabadan inmeden gördük. Çok güldük. Ama size de gösterelim, siz de gülün. Android heykeller. Hadi bakalım. Heykelleri çok mu merak ettiniz? Biz de çok merak etmiştik. Buyurun size Android heykeller. İşte. Boyutlar hakkında bilgi olsun. Evet, boyutlar böyle. Covid nedeniyle onların da yanına girilmiyor. Frozen yoğurt var, donut var, ekler var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Orada bir tane sandviç var. İşte böyleler. Şöyle etrafından dolaşalım mı? Bunların hepsi kurabiye heykeller aslında. Android heykeller diyorlar ama. Of, taze meyvelerle nasıl da güzel görünüyor. Şundan olsa da bir tane yesek. En sevdiğim bu. Hepsi senin olsun, bir tek frozen yoğurt benim olsun. Google'ın bahçesinde dolaşıyoruz. Renkli Google. Şu anda Google'ın içindeyiz ama yasal olarak değiliz. Kapısı açıktı, girdik bakıyoruz. En fazla çıkın derler yani. Google'ın çizettiğimin resmidir. Terbiyesiz. Yok, burası gezilebilir bir bölgeymiş zaten galiba. Şurada şu noktadan sonra sadece Google employee'lerine aittir yazıyor. Üniversitesi'nde uzun bir tur attık. Instagram postlarımızda var. Canlı yayın yaptık çünkü. Yalnız bu
burada okumak hakikaten cennet olmak gibi bir şey. Böyle bir üniversitede okusaydım ilerliyordum mezunuyum. 26. altın falan yapardım herhalde. İyiymiş. Hangi bölüm varsa okurdum. Bu arada Stanford Üniversitesi'nin dış duvarlarını göstermek istiyorum size şimdi. Görüyorsunuz kenarlarda hep karavanlar var. Bunlar çoğu öğrenci karavanı olan karavanlar. Yani buralarda yaşayıp buradan içeriye giriyorlar. Hep eski karavanlar. Sol taraf Stanford Üniversitesi'nin kampüsünün dış tarafları. Köprünün üstünden uçan kazları da gördünüz mü? Karşısı Golden Gate Köprüsü. Böyle dönüyoruz. Şuradaki o büyük bir ada Angel Adası. Ve yanında filmlere konu olan, kaçmanın imkansız olduğunu söylendiği Alcatraz Adası. Hapishane adası yani. Bu kadar yakınlıkta San Francisco'ya. Denizin üzerine sis çökmüş. Ve biraz daha böyle döndüğümüzde şuradan güneşi birazcık kollayalım. Arkada San Francisco'nun gökdelenlerinin üstünden güneş doğuyor. Biz dün gece burada uyuduk. Yani burada denizin kıyısında, San Francisco'nun evlerinin önünde, Alcatraz'ın karşısında ve Golden Gate'in karşısında. Şimdi de Golden Gate manzaralı kahvaltımızı yapacağız. Ama önce burada beni gezdirin, tuvaletim geldi diyen bir çocuk var. Önce onu gezdirmemiz gerekiyor. Haluk da bu arada yağ su kontrolü yapıyor. Amerika özgürlükler ülkesi diye boşuna demiyorlar. Adam yolun kenarında durmuş. Alcatraz'a karşı dibine kadar şarkı söylüyor işte. Kim engel olabilir? Golden Gate'e karşı kahvaltı zamanı. Ne kadar hakikaten fırsatlı ülkesi. Personal trainer diye bir şey oluşmuş burada. Dışarıda park yerinde bir sprinter'e doldurmuş training malzemelerini veya 3 kişi özel spor yaptırıyor. Gösterelim. Bakın şurada. O pembeli olan personal trainer dedikleri kişisel spor danışmanı. Mor kıyafetli olana deminden beri spor yaptırıyor. Şimdi birazcık mola verdiler. Bu arada herhalde yoldan geçen birisi de ilgilendi olayla. Onunla konuşuyorlar. Ama birazdan gene başlarlar. Burada başka birisi daha var. O da çalışıyor. Bu arkadaş da böyle ıvır zıvırlarını, toplarını falan hazırlıyor orası için. Muhtemelen bir gruba ders verecek burada. İşte grup çalışma başladı. Bu arkadaş da köpek gezdiricisiymiş.
Köpekleri toparlamış, getirmiş burada parkta gezdiriyor. Arabasının içine farklı farklı kafesler. Bir tanesi de içeride yatıyor, çıkmak istememiş dışarı. San Francisco'yu bu kocaman arabayla çok da fazla gezemesek de biliyorsunuz filmlerden bol yokuşlu, inmeli, kalkmalı yolları var. Birazcık dün akşam geçtik içinden, gösterdim size. Haluk da dedi ki şurada marinada durmuşken bir drone uçurayım da bari. Alcatraz'a gidemiyoruz, bari Alcatraz'a bir gidip gelelim drone'la. Nasıl geçti uçuş? Hava nasıldı? İyiydi. Son 500 metre bakalım indirmeyi başarabilir miyiz?